Merhaba, ben Çağrı. Bu videoda size kaleidoskop efektinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu efektle birlikte videolarınızı oldukça zenginleştirebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman eğitimimize başlayalım. Bu efekti size iki görüntü üzerinde göstereceğim. Kaleidoskop efekti için ihtiyacımız olan efekt aynalama yani mirror. Onu da Video Effects, Distort, şuradan direkt tutup atabilirsiniz. Attıktan sonra hemen ayarlarını açmak için Effect Controls'e giriyorum. Burada gördüğünüz gibi iki adet ayarı bulunuyor. Birisi yansıtma merkezi, diğeri de yansıtma açısı. Şimdi yansıtma merkezini şöyle göstereyim. Buradaki merkez aslında şurada gördüğünüz küçük yuvarlak. Şimdi ben bunu oynattıkça yansıtma merkezi yer değişiyor ve aynalama yaptığını görüyorsunuz. Bunun bir sınırı var. Şöyle ki bakın gördüğünüz gibi siyahlıklar açıldı. Bunun sınırı tam yarısı yani 960. 1920'ye 1080 videolar için 960 bunun yarısı oluyor. Eğer 4K bir görüntünüz varsa bunun yarısı da 1920 yapıyor. Şimdi bu efekti yapmanın iki yolu var. Öncelikle ben manuel olandan başladım. Bir de bunların hazır presetleri var. Onları en son göstereceğim. Öncelikle bir nasıl yapıldığını, mantığını anlamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi bir görüntüyü aynalama yaptı ve merkezini ortaya koyduk. Şimdi ben buradaki açıyla oynarsam gördüğünüz gibi merkezden, yani şuradaydı noktamız, merkezden oynattığım derece kadar oynuyor. Görüyorsunuz. Şimdi geri alıyorum. Mesela şöyle bir şey deneyelim. Ben buradaki açımı 80 derece yapayım. Açımızı 80 derece yaptıktan sonra gördüğünüz gibi siyah boşluklar oluştu. Bunu dilerseniz scale'den büyüterek de yok edebilirsiniz. Yine Refraction Center'dan şu şekilde uzaklaştırarak bütün siyahlıkları kapatabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Alt tarafa aynalama yaptık. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu efektimi alıyorum. Kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi buradaki derecem 80'de. Şimdi bunu eksi 80 yapıyorum ki tam terse gelsin. Şöyle. Gördüğünüz gibi yine siyahlıklar oluştu. Hemen bunu da yukarı doğru çekiyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi iki açıdan aynalama yapmış oldum. Şu andaki görüntümüz bu şekilde. Şimdi bundan bir tane daha kopyalayalım. Bunu da mesela 180 derece yapalım. Gördüğünüz gibi tam karşılığına geldi. Burada iki taraftan da yansıtma yaparak gördüğünüz gibi güzel bir efekt elde ettik. Hatta şöyle bakalım. Ortası net. Görüyorsunuz, ortası açık. Üstler ve altlarda aynalamalar var. Gayet güzel bir efekt. Bakın. Yine mesela şu görüntüde de daha farklı bir şey deneyelim. Effects'ten yine mirror'ı atıyorum. Burada mesela bu açıyı 50 yapalım. Gördüğünüz gibi şurada oldu. Çünkü center'ım daha buradaydı. Şimdi bu center'ımı da 960'a ortasına çekiyorum. Şu şekilde şöyle kapatayım. Bir tane daha kopyalıyorum. Eksi 50 yapıyorum. Yine yukarı kaldırıyorum. Siyahlar kapanacak kadar. Ve bir tane daha kopyalıyorum. Bunu da mesela 0 yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde oldu. Ortadan 2'ye. Yine mesela bunu 150 yapalım. Şu şekilde açalım iyice. Evet, gerçekten karışık bir görüntü oldu. Ama değişik bir görsel. Siz de bu tarz oranlarla oynayarak istediğiniz görüntüleri elde edebilirsiniz. Özellikle gezi videolarında bu tarz efektler çok güzel oluyor. Şimdi bir de bütün efektleri silelim. Sağ tıklıyorum. Seçeneğimi seçip bütün efektleri sildim. Videonun altındaki açıklamalarda da bu presetleri bulabilirsiniz. Hemen şuradan preseti yükledikten sonra kaleidoskop efekti diye gelecek. Burada birden 13'e kadar farklı efektler var. Burada zaten dereceleri de yazanlar var. Bazıları da boş. Mesela buraya bir 10'u atalım. Bakın gördüğünüz gibi değişik bir aynalama yapmış. Bunu nasıl yaptığına dair de bakmak istiyorsanız Effect Controls'e gelin. Bakın 3 tane aynalama atmış. Şöyle bakalım. 960, 540, 960, eksi 299, 629, 979, eksi 246, 138, 0. Bu açıları bu oranlarla yakalım. Siz burada beğenmediğiniz bir açı varsa veya bir şey düzeltmek istiyorsanız bu şekilde oynayabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yaptık. Mesela hemen bakalım.
Gördüğünüz gibi değişik bir görüntü oldu. Yine şu görüntüye geçelim. Bir tane daha preset deneyelim. Mesela 180 derece bakıyorum. Evet, iyice görüntüyü bastırdı. Evet, gördüğünüz gibi aynalama yapmak işte bu kadar kolay. Dilerseniz manuel, dilerseniz de buradaki size verdiğim kaleidoskop efekti presetlerinden kolayca yapabilirsiniz. Videonun başında gördüğünüz örnek görüntüler gibi siz de müziğin üzerine koyarak bu tarz efektlerle geçişler sağlayabilirsiniz. Bu tarz efektler videolarınızı oldukça zenginleştirecektir. Evet, kaleidoskop efektini öğrendiğimize göre o halde bir sonraki derste görüşmek üzere.